Şimdi arkadaşlar bunu da çıkaracağım çünkü üzerinde takmam lazım. Şurada bir vidamız var. Şurada bir vidamız var. İki tane de burada vida var. Bu vidaları sökünce bu çıkıyor. Yani şuradan kurtarıp çıkaracağız. Manzara bu. En sevmediğim şey başkasının daha önce açıp kurcaladığı bir şeyi tekrar açmak. Genelde yapmam ama şu anda buna mecburum. Şurada iki tane tırnağımız var. Bakın burada. Bu tırnaklar şuradan çıkıntı yapıyor. Böyle bastırarak penseyle de olabilir. Bir tarafı aşağı ittiriyorsunuz. Sonra diğer tarafı penseyle bastırıp aşağı ittiriyorsunuz. Kumanda yerinden çıkıyor. Rahat çalışmak isterseniz soketleri buradan çıkarabilirsiniz. Ben çıkarmadım. Şimdi bizim ülkedeki tamircilerin sorunu da bu. Yani araba tamircilerinden bahsetmiyorum sadece. Tüm tamircilerden. Bir daha bozulmayacakmış gibi yapıyorlar. Yani çok affedersiniz bir şey sokarmış gibi. Adam basmış Japon'u. Arkadaş bu bozulunca bak şurada mandallar var, görüyor musunuz? Şurada içeride. Şu tuşların mandallar onlar. Kırılınca bir daha sökülmeyecek mi bu? Yani şunu insan gibi yapsan da sonra sökmesi kolay olsa. Böyle iş yapıyorlar. Sonra ustayız diye geçiniyorlar. Zorladı biraz. Şurada tutma yerleri var. Buralardan kurtarmanız lazım. Burada da keza aynı. Yerinden çıkıyor ancak bir sıkıntı var. Eskiden hatırladım. Daha önce de sökmüştüm bundan. Buradaki ledler buraya lehimli. Yani söktüğünüzde ledler kopuyor diye biliyorum. Sökelim bakalım. Şimdi arkadaşlar şuradaki lehimleri açarak, çünkü bunlar şuradan tutuyor. Yani lehim makinesi olması lazım elinizde. Böyle açtıktan sonra kurtarıyoruz. Ben bunların anahtarını değiştirmeyeceğim. Normalde değiştirmeyi düşünüyordum fakat sistem farklı çıktı. Eskilerinde şuradan şuraya bir hat var. Yine bu şekilde basıyorsunuz, açılıyor, kapanıyor şeklinde. Kırılıyordu onlar ve ben bunların yerine mercimek anahtar takmıştım. Fakat bunları düzeltmişler. Çünkü ta o zaman yıllar önce Opel'e mail atmıştım. Bu üretiminiz hatalı diye düzeltmişler. Bunlar kırılmamış. Kırılmaz da sağlam, dayanıklı. Şimdi tekrar takarken şöyle taktığımızda aynı zamanda lehim yapmıştım. Yani takılı haldeyken. Şimdi biraz işler karıştı. Bazılarının telleri erişilir. Bazıları koptu, içeride kaldı. Ona da bir çözüm bulacağız. Oksitlenmiş. Şöyle göstereyim. Şu parçalar tek tek temizlenecek. İçerisinde toz toprak var, pislik var. Ondan dolayı da sıkıntı var. Mesela şu çok kötü. Şöyle göstereyim. Zor yani. Bir problem var. Arkadaş sağ olsun Japon'u bastığı için saçmalamış. Biz bunu toplayacağız. Kaldıracağız inşallah ayağa. Güzel bir temizliğini, bakımını yapacağız. Kumandanımızda sorun kalmayacak. Şimdi bu tuşlarda sökerken ne yapıyoruz? Mala kullanıyoruz. Tornavida biraz kalın kaçıyor. O yüzden böyle ince bir şey olabilir. Zarar vermemeye çalışın. Şuradan şöyle bastırarak çıkarıyorsunuz. Şu parça ve şu parça şu iç kısma giriyor. Bu da ledlerimiz. Yani alt kısmı sökmeden ya da şöyle söyleyeyim, ledleri koparmadan alt kısmı sökemiyorsunuz. Ayırmanız gerekiyor lehimden. Şimdi bir tarafı kısa, bir tarafı uzun. Şöyle buraya kısa, buraya uzun. Buralar kısa, buralar uzun. Çünkü ledlerde de yön fark ediyor. Bu şekilde söküyorsunuz. Güzel bir temizleyeceğiz bunu. Sonra hep beraber toplayacağız. Şimdi bilgilerde vermeye devam edelim. Eğer kumandanız bazen çalışıyor, bazen çalışmıyorsa tuşları, şunları çıkarın bakın. Şuralarda oksitlenme olabilir. Yani zor bir ihtimal ama yine de olabilir. Güzelce bir temizleyin. Ben biraz VD40 sıktım ve sıkıyorum da.
Bunları çıkarın. Takması da basit. Buradan şu kısmı arkaya veriyorsunuz. İşlem bitince de güzelce kurulayın. Sonra da parçaları yerine takın. Şimdi toplama işlemine başladık. Kısa bacak bu taraf, uzun bu taraf. Lehimlerken de o şekilde lehimleyeceğiz. Normalde şu kısım burada olması lazım. Ancak deliği oraya açmamışlar. Yani hepsini de buraya koyduk biz bunlarda. Ve yanında bir delik, burada bir delik vardı. Oradan ledi aşağıya akıttık. Bu ikisinde ise o şekilde değil. Sonuçta bu led yanınca burayı da aydınlatacak. Burası işin kolay tarafı. Şimdi arkadaşlar bakın şu parçalar şuranın dışına çıkıyor. Tamam mı? Şu parçalar. Bazıları böyle eğilmiş olabilir. Bunları düzeltin. Hepsinin buradan gözükmesini sağlayın. Ondan sonra da lehimi basın. Ledleriniz çalışır. Eğer led arızanız varsa komple bunu dağıtmanıza gerek yok. Şuradan tuşları sökerek de arızalı ledi çıkarıp yeni ledi takabilirsiniz. Ben bir tanesini yeşil yaptım. Gördüğünüz gibi yerine oturtturduğumuzda bakın hap diye oturdu ve uçlarda dışarı çıktı. Buradan ledleri lehimleyeceğiz. Şöyle yakın gösterelim. Easy mi? Easy tabii ki de. Başkasının ellediği bir şeyi tekrar söküp tamir etmeye çalışmaktan nefret ettiğimi söylemiştim. Şimdi arkadaşlar bu parçalar daha önceki takılmalarda şu şekilde takılmış. Yani şu dar kısım içine konmuş. Bazı tuşlarda hissediyorduk zaten. Yalnız bunun takılma şekli o şekilde olmuyor. Yanlış. Doğrusu bu. Geniş kısmı buraya gelecek. Yoksa o basma hissini alamazsınız. Basmaz da içerideki malzemeleri de kırar. Mesela gösterelim. Bakın şimdi. Çiğit gibi çiğit. Çok önemli. Yapan yapmış. Usta, tamirci. Araba tamircisi, belki de elektrikçi. Şimdi arkadaşlar topladık. Neler yaptığımızı anlatalım. Bu kumandayı komple söktük. Ledlerini değiştirdik. Tuşlar yapıldı. Hepsi çiğit gibi çalışıyor. Eskisine göre çok çok iyi. Sonra şu yol bilgisayarının tuşu. Bunda problem vardı. Buna bir tuş yapmıştık bir videomuzda. Sonra arabayı sökerken tuş alakasız bir yerde, neredeyse şanzımana yakın bir yerde çıktı. Yeni tuşumuzu monteledik. Şu alttan kayıyordu. Dolayısıyla bu tuşlara bastığınız anda bu yerinden çıkıyordu. Kenarlara Japon sürerek soğutucuyla yapıştırdım. Şu an bunda da sorun yok. Saat çalışmıyordu. Yani saati ileri alabiliyorduk ancak dakikayla oynayamıyorduk. Şu kısımlar iç tarafında lehimden çıkmış. Lehimleri atmış. Lehimlerini tazeledik. Testimizi yaptık. Avometre ile ölçtük. Bu da faal hale geldi. Soketlerimizi yerlerine taktık. Beyaz, yeşil, siyah. Burada tarih işaretleri var. Bunlar bu tarafa bakacak. Şimdi takacağız. Umarım çalışır. Tek korktuğum şey ledlerin bacaklarını yanlış bağladıysak ledler yanmayabilir. Ancak onları da buradan tuşları yeniden çıkararak tamir ederiz diye düşünüyorum. Güzel bir tamir bakım oldu. Takacağız şimdi. Bakalım sonuçlar nasıl olacak. Şimdi monte işlemine başlıyoruz. Şu parçayı şu şekilde takıyorsunuz bakın. Şurada klipsi var. Oradan iza alabilirsiniz. Şu vites zavazingosu şöyle ileri doğru itik vaziyetteyken kutu içine geçince şöyle yapılacak, takılacak. Burada vidamız var. 2 tane burada vidamız var. Şurada bir vidamız var. Bu küçük bir vida, diğerleri aynı. Şimdi arkadaşlar takma işlemini gerçekleştirdik. Birkaç ufak nokta var. Onları söyleyeyim. Bakın bu çentik kısmı şu üste gelecek. Kilit dolayısıyla şu şekilde ileri doğru ittirerek kilitlenecek. Buraya bir vida atacaksınız. Buraya bir vida atacaksınız. 2 vida buraya atacaksınız. Sonra diğer parçalar kapatılacak. Şimdi oldu mu? Basma hissi falan geri geldi.
Eskiden çok kötüydü. Basmıyordu. LED'ler yani çalışmıyor. LED'leri sonra değiştiririz yine. Şu ikisinde sorun yok ama şunlar ışıksız. Çok önemli mi? Şu an için iyi. Eski halinden yine de iyi. LED'ler değiştirilir. Elimde LED olmadığı için biraz LED'lere çok önem veremedim. Ancak basit. Bardiyol bilgisayarımızın tuşu da çalışıyor. Bunlar biraz hassas. Yavaş basmak lazım. Saatimizi ayarlayamıyorduk. Onu da hallettik. Arkadaşlar, çamaşır, bulaşık makineleri, buzdolapları ile ilgili bir sürü tamir videosu çektim. Tüm arızalarını gösterir videolar çektim ve kanalımda yayınladım. Araba tamiriyle de uğraşıyorduk. İlk kanalımızın çıkışı zaten buydu aslında. Sonrasında çok fazla video çekmeden beyaz eşya tamirine yöneldik. Şimdi araba videoları da atacağız. Böyle elimizden geldiğince tamir videolarını atıp sizlerle paylaşacağız. Kanalımda bir şey bulmak istiyorsanız arama kısmına Dedex 55 soru, yani sorunuzu yazarak arama yapmanız yeterli. Kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.